Tabii buyurun. İmanı olmayan birine Allah'ı nasıl tanıtırsınız? Yani sonuçta oruç tutan biri. Hem oruç tutuyor hem namaz kılıyor. Yani bu imanlı olmayan biri Allah'a inanmaması çok değişik bir şey. Ne diyelim? İmanı olmayan birine Kur'an-ı Kerim'le tanıtırım herhalde. Onun sesini dinletirim daha doğrusu. Zaten benim bir şey söylememe gerek yok, kendisi anlar sanırım. Yani valla imanı olanlara zor anlatıyoruz. Biz Allah'a imanı olmayana nasıl anlatalım bilemedim ki. Yani bence en doğru yöntem İslamiyet'i öğretirken yaşayarak öğretmek. Siz insanlara nasıl dış görünüşünüzle veya hal ve hareketlerinizle örnek olursanız insanlar zaten sizi örnek alır. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Sizce bu etkili olur mu? Tabii ki etkili olur. Hani bir tabiri caizse işte ne varsa kapalılarda var tabiriyle söyleye söyleye insanları sürekli kapalılıktan, dinden, İslamiyet'ten soğuttuklarını düşünüyorum. Bu tarz söylemlerin söylenmemesi ve dini temsil eden insanların da davranışlarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İmanı olmayan birine Allah'ın varlığını nasıl kanıtlarız? Yeryüzündeki mucizeler zaten Allah'ın olduğu bir kanıt değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bence insan zaten doğduğundan beri fıtratında birinin onu yarattığına inandığı için bunu böyle kanıtlarla, Kur'an-ı Kerim'le falan inandırabiliriz diye düşünüyorum. Yeri göğü yaratan kim? Bunu sorarım. Buna verebilecek bir cevabı varsa okey. Yani nasıl tanıtırım? Önce Kur'an-ı Kerim'den sayfalar açarım. Yani onunla ilgili şeyler gösteririm. Ondan sonra işte hani diğer dinlerle kıyaslamalar yaparak davranışlarının, taptıkları şeylerin işte gerçek olmadığını falan gösteririm. Peki bu inandırıcı olur mu sizce? Yani bana göre inandırıcı olur. Şahsen bana birisi gelip de hani başka bir dinle kıyaslama yapsaydı, işte deselerdi ki hani hiçbir varlığı etkisi olmayan puta tapıyorsun. Bir de yani alemi yaratan, hani Kur'an-ı Kerim'de bir sürü şey müjdelemiş, onlar hakkında bir sürü yorum yapılmış, olanlar, geçmiş, gelecek hakkında bir sürü şey yapılmış deseler şahsen ben inanırım. Çok teşekkür ederiz. İmanı olmayan birine Allah'ı nasıl tanıtırsınız? Nasıl tanıtabilirim? Bilmem. Yok ya, böyle sorulara cevap vermesem. İmanı olmayan biri. Evet. Sen bu dünyaya seni kim getirdi? Tabii ki Allah. Tabii ki Allah getirdi. Sen bu dünyaya nasıl geldiğini bilmezsen Allah'ı da bilmezsin yani. O insanlar bana göre kafirdir yani. Allah'ı bile hak etmiyorlar yani. Allah'a kurban olsunlar. Her şeyi Rabbim yaratıyor yani. Bugün var olup yarın yok olacağımızı biliyoruz. Yani evet. Teşekkür ederiz. İmanlı olmayan birine Allah'ı nasıl tanıtırım? En başta yani Allah'ın olduğunu inandırtırım kendilerine. Ondan sonra Kur'an'ı falan göstertirim. Ondan sonra yani dine inancı olması için elimden geleni yaparım, her şeyi yaparım. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Kitaplarla, inançlarla, ayetlerle. Ne olursa olsun her zaman var olan bir şey var. Ne yaşarsan yaşa, herkesin farklı bir şeyi var. Herkes bu hayatta farklı bir şey yaşıyor ve bunun bir sebebi olmalı. Yani bu kadar insana farklı hayat veren bir şey olmalı ortalıkta ve herkesin farklı inançları var. Herkes farklı bir şekilde isimlendiriyor bunu. Biz buna Allah diyoruz. Bir şey var. Bu şey Allah. Biz buna inanıyoruz. Nasıl tanıtırsınız? İmanı olmayan birisi öncelikle hayatı sorgulamalı. Kesinlikle yani yaşadığı hayatta niçin yaşıyor? Varoluşunu kesinlikle sorguladıktan sonra niçin zaten Allah'ı kendisine bulmuş olacaktır yani buna inanabilirsiniz. Peki neden? Hayatı biz sorgulamak için yaşıyoruz. Hani bu hayatta ne için yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Yoksa yani bir hayvandan farkımız olmayacak açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Gençlerin cevaplarını hep beraber dinledik. Sizce Allah'a inanmayan birisine Allah'ı nasıl anlatırız? Aslında sorunun cevabına geçmeden önce bu soruyu derinlemesine bir incelemek gerekir aslında. Soruda Allah'a inanmayan birisine Allah'ı nasıl anlatırız diyordu. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Allah'ı gerçek anlamda inanmayan, inanmamak için direnen ve ne delil getirirsen getir inanmayacağım, ben şu anki içinde bulunduğum durumdan memnunum diyen birisine Allah'ı anlatmak beyhude bir çaba olabilir. Biz
seferden sorumluyuz, zaferden değil. Ancak şunu unutmamamız lazım ki inanmak istemeyen bir insana biz inandıramayız. Zira bu yapılabilseydi Peygamber Efendimiz Ebu Talib'e Allah'a inanmaya ikna ederdi. O halde bunlar için çok da yapabilecek bir şey yok. Anlamayan anlatamam kızım. İnanmakla inanmamak arasında kalmış, ne yapacağını bilmiyor, aklında deli sorular var, kafasındakileri oturtamamış, bir şeyler eksik gibi hissediyor. İşte bunlara bir şeyler anlatabiliriz. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bunlara bir şeyler anlatabilmek için yapmamız gereken şey anlattıklarımıza öncelikle kendimiz gerçek anlamda iman edebiliyor olmamızdır. Ben ikna edemiyorum. Sebebi belki de aslında kendimizi ikna edemedik. Kendimizi ikna ettiğimizde, söylediğimiz şeylere gerçekten candan kendimiz inandığımızda karşı da bundan etkilenecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Peki Allah'ı nasıl anlatalım? Akli delillerle, nakli delillerle anlattığımızda gerçekten akıl, mantık ilkeleri çerçevesinde karşıdaki de bunu anlayacaktır. Bir de şunu söylememiz gerekir. Allahü Teala fıtratımız gereği bizi inanmaya programlamış. Biz inanmadığımızda içimizde büyük bir boşluk hissederiz. İşte bu boşluk aslında Allah'a olan inancımızın eksikliğidir. Allah'a inanmayan ya da Allah'a gerçek anlamda iman etmeyen kişi her zaman bu boşluğu hissedecektir. Bu boşluk ise ne para, ne pul, ne mal, ne mülk, ne şöhret, ne kariyer ile gidebilir. Ancak ve ancak Allah'a iman ile gidebilir. Allah'a hakkıyla iman edenlerden ve imanımızın kıymetini bilenlerden olmak dileğiyle.